Siz hiçbir su kaynağının bittiğini, çiçeklerin, ağaçların, hayvanların sonunun geldiğini gördünüz mü? Dünyada karşılaştığımız sorunlar bizi niye bu kadar korkutuyor? Kendi sonumuzu getirdiğimiz, yaşadığımız dünyaya verdiğimiz zarar. Yani kendi davranışlarımızın sonucunu görmek bizi niye bu kadar şaşırtıyor? Sürdürülebilirlik, dünya üzerinde yaşayan insanların gelecek nesillere de aktarabilmeleri için kaynaklarını tüketmeden kullanmaları ile ilgilidir. Tuğlalardan örülmüş beton yığınları ve duvarlardan ibaret binalar arasında kalmaya o kadar alışmışız ki bu sınırlar dışında olup biteni görünce normal dışı bir şeymiş gibi davranıyoruz. Ama aslında sınırlı ve çok değerli olan vaktimizi küçük adımlar bile olsa değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, şu anda yaşadığımız dünya belirli bir düzen içinde olabilir ve bu düzenin değişmesi için zorlu ve uzun bir yol da olabilir. Ama değişimin istendiği zaman ne kadar kolay olabileceğini gösteren Japonya, 2021 yılında Eko Kasabalar projesini hayata geçirerek çevreci ve otonom şehirleri hayata getirdi. Eğer onlar yapabiliyorsa biz neden yapamayalım? Geçtiğimiz Haziran ayında bir sosyal sorumluluk projesi için Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Sihirli Tohumlar Permakültür Çiftliği'nde 3 gün kalarak doğal yaşamı deneyimleme şansımız oldu. Aylin Ertem ve Süleyman Ertem'in amaçları, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği gözeten, bütünün bir parçası olabilen ve tüm canlılarla anlamlı ilişkiler kuran bir yaşam biçimi geliştirebilmek. Çiftlik demek aslında burayı basitleştirir. Çünkü bu 32 dönümlük arazide yer alan biyoçeşitlilik sayesinde her şey büyük bir ahenk içinde devam etmekte ve üretilen ve tüketilen her şey doğal bir şekilde tüketiliyor. Şimdi biraz kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. İlk olarak orada görebileceğiniz üzere kulübede kahvaltımızı ettik ve tabii ki de her şey doğal bir şekilde burada üretilmişti. Burada Aylin Hanım bizlere belirli kurallardan bahsetti. İlk kural, deodorant ve parfüm gibi ozon tabakasında zarar verebilecek kimyasal içeren ürünleri kullanmamız kesinlikle yasaktı. İkinci kural ise böcek ilaçları kullanmamız kesinlikle yasaktı. Çünkü dediğim gibi bu çiftlik bir düzen içinde devam etmekte ve bu düzene gelen en küçük zarar bile tüm sistemi bozabilir durumda. İlk günümüzde Aylin Hanım bizlere bostanları gezdirdi ve bitkilerin bakımlarına yardımcı olduk. İkinci günde ise medikal bir bitki olan sarı kantaron bitkisini topladık ve cam kavanozlardaki zeytinyağlarının içine özlerini bırakmaları için bıraktık. Üçüncü günde ise sıcak kompostun şu fotoğrafta görebileceğiniz üzere nasıl çalıştığını öğrendik ve sıcaklığını ölçtükten sonra ters çevirdik. Çünkü sıcak kompostun ters çevrilmesi gerekiyordu. Burada öğrendiğim deneyimlerin sadece burada kalmayacağını ve hayatımın her yerini etkileyeceğine eminim. Buradan da sizlerin önünde Sihirli Tohumlar ailesine bir kez daha bizi ağırladıkları ve bizimle yaptıkları değerli paylaşımları için çok teşekkür ediyorum. Sürekli değişen ve dönüşen devam eden dünyamızda bizler de tamam mı devam mı sorusuna devam diyerek hep birlikte daha iyi bir gelecek için çalışalım ve elimizden geleni yapalım. Teşekkür ederim.